Teknoözel'den herkese merhaba. Bugün sizlere Electrolux'ün 4,5 litre kapasiteli Airfry cihazın kutu açılımı ve incelemesini vereceğiz. Hemen kutu açılımına başlayalım. Airfryer'lar mutfakta getirdiği kolaylık ve pratiklik açısından vazgeçilmez ürünler arasına girdi. Oldukça şu an popülaritesi var. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler çok tercih ediyor. Çünkü çok kısa sürede yiyecek hazırlamanız mümkün oluyor bu tür cihazlarla. Cihazımızı kutusundan çıkarttık. Şimdi koruma etiketlerini de sökelim. Beraberce bir incelemesini yapalım. Airfryer'ın ön tarafı görmüş olduğunuz gibi krom yapılmış. Yan taraf, arka tarafları plastik. Gayet güzel bir görünümü var. Ön tarafta da dijital ekranın üzerine yapıştırma var. Onu sökeceğiz şimdi. Pişirme çekmecesini açalım. Koruma kağıdı konmuş. Onu da çıkarıyoruz. İçi oldukça geniş, bir tavuğu rahat rahat kızartabileceğiniz gibi. Çekmecenin üzerindeki düğmeyi bastırdığınızda hazneyi yerinden çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yıkama esnasında oldukça kolaylık sağlıyor. Pişen yiyecekleri alıp komple çekmeceyi götürmeden çıkartıp yiyecekleri kaba dökebilirsiniz. Tekrar bunu yerine takıp e, üstündeki düğmeye basılmaması için bu koruma düğmesini çekiyorsunuz üzerine. Göstermiş olduğumuz gibi yan tarafları metal değil. Airfryer'ın altından etiketine baktığımızda E6AF1 4ST modeli olduğunu görüyoruz. 1500 watt güç kapasiteli, yani maksimum çektiği güç 1500 watt. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Ürünle beraber herhangi bir ek parça gelmiyor. Izgara teli yok. Kullanım kılavuzunda Türkçe dil seçeneği mevcut. Oradan ürünle ilgili zaten gerekli bilgileri alıp kullanabilirsiniz. Bakımı ve kullanım hakkında yeterli bilgi var. Şimdi ekranın koruma etiketini söküyoruz. Bu etiket oldukça kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Sökmesi biraz zor oluyor. Dikkatli olun, ekrana zarar getirmeden bunu sökmeniz lazım. Sökülmesi biraz zor oluyor. Evet. Şu an etiketi çıkarttık. Şimdi Airfry'ı ilk açılışını yapıyoruz. Elektrik bağlantısını yapmıştık. Gördüğünüz gibi güzel dijital bir ekrana sahip. Ee, Aynı zamanda 8 tane hazır program mevcut. Sol taraftaki 80 dereceye kadar düşürebiliyorsunuz sıcaklığı. Yukarı tuşa bastığınızda da 200 dereceye kadar arttırabilirsiniz. Programların kendine özel sıcaklık ve dakika değerleri var. Bunu biliyorsunuz. Diğer cihazlarda da benzer şekilde, dijital olanlarda. İlk program balık programıydı. İkinci program sığır eti biftek programı. Üçüncüsü tavuk budu programı. Ondan sonra normal tavuk, bütün tavuk programı var. En sağdaki e, en sağdaki süre ayarını yapabiliyorsunuz. Kendinize özel manuel olarak süreyi değiştirebilirsiniz. Söylediğimiz gibi 8 adet hazır program var. İsterseniz bunları kullanırsınız, isterseniz kendinize özel süre ve dakika ayarlayıp ona göre cihazı kullanabilirsiniz. Alttaki tuşlarda sebze,
patates programı, ondan sonra pizza programı ve kek programı var. Şimdi ilk herhangi bir programı seçip cihazı çalıştırdık. Cihazı çalıştırmak için programı seçip açma kapama tuşuna bastığınızda çalışıyor. İlk çalıştırmasını yaptık şu anda. İlk çalıştırmada tabi biraz koku oluşabilir. Çalıştırmadan önce içindeki çekmecesini, aparatlarını nemli, deterjanlı bir bezle yıkarsanız iyi olur. Çünkü kullanım kitapçığında da bahsediliyor ondan. Hazır programlar her ne kadar derece ve dakika hazır seçili gelse bile sizin kullanıma bağlı bunu özelleştirmeniz mümkün. Cihazın uzaktan bağlantı özelliği yok. Cep telefonuyla bağlantı yapıp kumanda edemiyorsunuz. Isıtıcı rezistansın üzerinde koruma yok. Temizlerken dikkatli temizlemeniz lazım. Tabii bunda temizleme biraz daha kolay olabilir. Çünkü koruma olmadığı zaman onun etrafını daha kolay silebilirsiniz. Tabii bunda dikkatli davranmanız lazım. Şimdi bir durduralım, bir bakalım. Gayet güzel ısınmış çekmecesi. 200 derecede 5 dakika 10 dakika çalıştırıp kapatabilirsiniz. Daha sonraki kullanımlarınızda bu kokuyu engellemiş olur. Rezistansının korumasından bahsetmiştik. İşte burada görebilirsiniz. Koruması yok. Önünde tel oluyor bazılarında. Bunda yok. İç kısmı metal ama cihazın pişirme haznesi metal. Isıtıcı kısmı da metal. Plastik hassasiyeti olan kullanıcılar için bu bir avantaj. İçi plastik değil yani. Metal yapılmış. Bu da plastik kokusunu engeller diye düşünüyoruz. Pişirme işlemi esnasında çekmeceyi açtığınız zaman program duruyor. Tekrar yerine taktığınızda kaldığı yerden devam ediyor. Diğer cihazlarda da bu özellik zaten mevcut. Çekmecenin tüm parçalarını çıkartıp bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla evde yıkama gibi derdiniz de olmaz. Sadece içini artık nemli bir bezle silersiniz. Programı dakikasından önce durdurmak için kapatma tuşuna basıp çekmeceyi çıkarttığınızda program duruyor. Tekrar taktığınızda çalışmıyor cihaz. İşte bitirme tuşuna bastık. Çekmeceyi çıkartıp tekrar kapattık. Cihaz kendini sıfırlıyor ve kapalı konuma geçiyor. Hazır programlardan balık programının 140 ve 180 derece 15 dakika seçeneği var. Biftek 200 derece ve dakika olarak da 10 dakika. Tavuk budu 20 dakika 180 derece. Bütün tavuğu 45 dakika ve 180 derece. Sebze kızartma 170 derece 15 dakika. Patates 180 derece 15 dakika. Pizza 180 derece 10 dakika bu da. Ve en son kek pişirme 180 derece 15 dakika. Ancak bu süre ve sıcaklıklar bahsettiğimiz gibi siz kendinize göre kullanılan miktara göre değişir. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.